Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda benden bayağıdır istediğiniz ve fiyat durumu olarak da şu anda güncelliğini koruyan ve alınabilecek en mantıklı iPhone'lardan olan iPhone XR'ı detaylıca inceleyeceğiz ve 2022 yılı için halen yeterli mi? Kamera olsun, batarya olsun, performans olsun, bu konular hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu serinin devamı için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak bir fiyatlardan bahsetmem gerekirse iPhone XR'ı şu anda sıfır olarak 10.000 TL bantlarında bulabiliyoruz. Zaten 11.000 TL civarında da iPhone 11'i görebiliyoruz. Ancak burada XR'ı almak gerçekten sıfır tarafında hiç ama hiç mantıklı değil. Bu noktada iPhone XR'ın sıfırını almanın gerçekten hiçbir mantığı kalmıyor. O yüzden iPhone XR'ın sıfır versiyonunu bir kenara bırakıyoruz ve ikinci el tarafındaki fiyatlara da bir göz gezdirdiğim zaman ortalamada 7.000-7.500 TL bantlarında 8.000 TL bantlarına kadar da çıkabildiğini görebiliyoruz. Buradaki cihazlar gerçekten temiz diyebilirim. Yani kesinlikle sıfıra yakın kondisyonda. Batarya olarak da iyi durumda olan iPhone XR'ları bu fiyat bandında bulabiliyoruz. Biz de zaten ikinci eldeki bu fiyat aralığı üzerinden değerlendirmemizi yapacağız. Bunun dışında iPhone SE ile de iPhone XR gerçekten çok karşılaştırılıyor. Fiyat olarak baktığımızda da sıfır bir iPhone SE almak yerine iPhone XR almak daha mı mantıklı? Bununla ilgili de bir ayrı video çekelim mi? Onu da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Şimdi isterseniz konuyu dağıtmadan iPhone XR'ın incelemesine tasarım detaylarıyla başlayalım. Dostlar, ilk olarak iPhone XR'a baktığımız zaman özellikle bu kırmızı rengin çok hoş durduğunu belirtmem gerekiyor. Tam bir elma şekeri kıvamında diyebilirim. Arka kapaktaki bu tasarım çerçeveleri de ciddi manada yansımış durumda. Tabii ki malzeme kalitesi olarak çok iyi bir cihazla karşı karşıyayız. Arka kapak cam, çerçevelerde de metal bir yapıya yer verilmiş. Elde tutuş hissiyatı tasarım olarak iPhone 11 ile birebir, hatta iPhone 13 ile de herhangi bir fark barındırmıyor. Yani premium bir cihaz olduğunu iPhone XR bize halen rahatlıkla hissettirebiliyor. Bunun dışında ön tarafa baktığımız zaman iPhone 11'de olduğu gibi kalın çerçeveleri ve büyük çentikli tasarımı görebiliyoruz. Ancak yine de iPhone SE gibi modellere nazaran çok daha güncel bir tasarım iPhone XR'da kullanılmış. 8.3 mm'lik kalınlık ve 194 gramlık ağırlığıyla iPhone XR uzun süreli kullanımlarda özellikle tek elle kullanırsanız elimizi ciddi manada yorabiliyor. Bunun dışında 3.5 mm kulaklık jackına telefonda yer verilmediğini de söyleyeyim. Şimdi tasarımdan ekrana geçersek 6.1 inç HD Plus 326 ppi piksel yoğunluğuyla beraber gelirken DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsaması da bu ekranın en önemli avantajlarından. Burada Apple hem panel kalitesini üst seviyede tuttuğu için hem de bu ekranın renkleri gerçeğe yakın gösterebilmesi açısından diğer IPS panellere göre bir avantajının olduğunu düşünüyorum. Bu çözünürlükteki neredeyse tüm iPhone modellerini kullanmış birisi olarak bu ekran beni kesinlikle genel deneyimde üzmedi. Tepkisellik olarak da gayet iyi çalışan bir telefon. Yani dokunma hassasiyetinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Tabii ki çok kaliteli bir ekranı yok. Ancak berbat, kötü diyebileceğimiz bir ekrana da sahip değil. Yani burada dengeyi korumak gerek. Donanım kısmına bakarsak A12 Bionic yongasını burada görebiliyoruz. Bu işlemci 7 nanometre mimarisiyle beraber Snapdragon tarafının 865 ayarında diyebilirim. Yani çıktığı dönemin ötesinde bir işlemci. Hatta Snapdragon 865'ten de bence daha iyi performans verdiğini de düşünüyorum. Halen menüde olsun, arka plan uygulamalarını yönetme konusunda olsun oldukça başarılı. Bunun dışında oyun performansına baktığımızda da yüksek grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla verebilirken düşük grafiklerde de çok stabil ve akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu cihazdaki 3 GB RAM sizi kesinlikle şaşırtmasın. Halen 2 GB RAM bile iOS için fazlasıyla yeterli gelebiliyor. 3 GB bence oldukça yeterli olacaktır. Dostlar, burada bence en büyük soru işareti depolama kısmı. Benim tavsiyem 128 GB olan modeli almaya çalışmanızdan yana. 64 GB uzun vadede bize sorun çıkartabilir. Şimdi hızlıca kamera tarafına geçelim. Burada arka kısımda 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında OIS destekli oldukça güzel, başarılı bir kamerayı görüyoruz. Ancak bu fiyat bandında ultra geniş açının olmaması gerçekten üzücü ve ana kameraya baktığımız zaman fotoğraflarda renkler olsun, detaylardaki keskinlik olsun kesinlikle başarılı. Fakat ana kameranın açısı iPhone SE, iPhone 11 gibi modellere göre kamera açısı kesinlikle biraz daha dar. Burada 4-5 derecelik bir daralma söz konusu. Tabii ki de günlük kullanım
kullanımda çok etkilemez ancak yani açı konusunda biraz sorunlu bir kamera. En azından günümüz standartlarını kadraj olarak bence karşılamıyor. Video kısmında 4K 60 FPS'te çok titreşimsiz, güzel, sabit videolar çekebiliyoruz. Ön kısımda da 7 megapiksellik f2.2 Full HD 60 FPS videolar çekebilen bir kameraya yer verilmiş. Genel kamera performansı olarak iPhone XR fiyatının biraz gerisinde diyebilirim. Kamerası bize fotoğraf kalitesi olarak üzmese de gece modu ve ultra geniş açı gibi özelliklerinin olmaması büyük dezavantajlar arasında. Video tarafında başarılı bir cihaz ancak bu çok geniş olmayan kamera açısı beni biraz rahatsız etti. Şimdi kameradan bataryaya geçersek 2942 mAh batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğine de cihazımızda yer verilmiş. Ayrıca kablosuz şarj desteğimiz de bulunuyor. Batarya performansı, batarya sağlığınız iyi olduğu müddetçe bir günü çoğu senaryoda rahat çıkartabiliyor. Tabii ki oyun odaklı bir kullanımda iPhone XR'ın bataryası günü tamamlamakta zorlanacaktır. Burada iPhone XR'dan itibaren tüm Apple cihazlarında batarya performansı çok daha iyi bir hale geldi. Halen de iOS 15 ile beraber bu batarya optimizasyonu iPhone XR'da da devam ediyor. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0'ı görürken stereo hoparlörlerde cihazımızda bulunuyor. Hoparlör performansı oldukça doyurucu düzeyde. Ses kalitesi olarak Apple eski cihazlarında dahi halen iyi işler başarıyor. Bunun dışında Face ID sistemi de güvenlik seçeneği olarak önümüze çıkıyor. Yine hızlı ve güvenli bir kilit açma seçeneği diyebilirim. Her türlü koşulda sorunsuzca çalışıyor ve suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP67 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca iPhone XR dayanabiliyor. Evet dostlar, şimdi genel bir değerlendirme yaptığımız zaman iPhone XR Yonga setiyle ve kamera tarafında sunduklarıyla bunun yanında batarya performansı olarak da fiyatının en iyi iPhone'ları arasında. Buradaki 7000-8000 TL bandındaki fiyatıyla beraber kullanım deneyimini hesaba kattığımızda iPhone 11'den kamera olarak çok büyük farklılıklar var. Evet, bunu kesinlikle kabul ediyoruz ancak iPhone XR donanım kısmıyla da batarya performansıyla da yine iPhone 11 gibi kesinlikle bizi üzmeyecek bir model. Buradaki yetenekleri gerçekten 11'in de çok da gerisinde kalmıyor. Bunun dışında A12 Bionic yongası her türlü işlem için de bize fazlasıyla yeterli geliyor. Tabii ki ikinci el bir iPhone alırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta batarya performansı. Batarya konusunda özellikle batarya sağlığı %80, hatta bence %85'in biraz daha üstünde olan modellere bakmanız çok daha faydalı olacaktır. Eğer sizin için gece modu, ultra geniş açı performansı yani ultra geniş açılı fotoğraflar çekmeyi seviyorsanız, bunun dışında video performansı olarak da çok yüksek beklentileriniz varsa, telefon alıp içerik üretecekseniz iPhone XR size göre uygun olmayabilir ancak bunun dışında çoğu kullanıcı için iPhone XR'ın halen yeterli olduğunu düşünüyorum. Aradaki 3000-3500 TL'lik farkı vermektense iPhone XR'ı alıp 3500 TL'yi cebimizde tutmak bence daha mantıklı olacaktır. Dostlar, burada en önemli konuya yani bataryaya tekrardan değineceğim. Bildiğiniz gibi batarya sağlığı cihazın genel performansını belirleyen en önemli etken. Bu noktada şöyle bir detay da var. Eğer 500-600 TL belki daha da uyguna iPhone XR'ı bulabilirseniz, yani pil sağlığı %70-%80 seviyesinde bir XR aldığınız zaman bu bataryayı değiştirerek de çok performanslı bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Ancak bu noktada telefoncularda vesaire batarya değişim işlemini yapmanızı ben kesinlikle önermiyorum. Çünkü hiçbir şekilde Apple orijinal parçalarını telefonculara veya teknik servislere dağıtmıyor. Bu noktada size önerebileceğim gerçekten uygun fiyatlı, aynı zamanda güvenilir bir mağaza var. Burada kesinlikle bir sponsorluk yok. Tamamen kendi deneyimlerimden yola çıkarak bunu belirtmek istiyorum. Pozitif Teknoloji, Apple'ın aynı zamanda resmi yetkili eğitim uzmanı, bunun yanında da yetkili satıcısı, servis sağlayıcısı diyebilirim. Burada Apple'ın orijinal parçaları Pozitif Teknoloji'ye geliyor. Bildiğim kadarıyla Pozitif Teknoloji sadece İstanbul'da var. Yani isterseniz kargo aracılığıyla da Pozitif Teknoloji'ye telefonunuzu gönderebilirsiniz. Burada sadece XR değil, diğer modeller için de batarya değişim seçenekleri bulunuyor. Eğer buradan bataryayı değiştirirseniz, orijinal bir şekilde bataryayı aldığınız zaman iPhone XR'ı en az 3 sene hiçbir problem yaşamadan rahatlıkla kullanabileceksiniz. Burada güncelleme desteğinden de bahsetmek istiyorum. iOS 12 ile çıkan
çıkan bir cihazdan bahsediyoruz. Yaklaşık 3-4 sene daha güncelleme almaya devam edecek. Yani bu noktada da herhangi bir problem yaşamayacağız. iPhone XR'ın kamera kalitesi de bence genel bir kullanıcı için oldukça yeterli. Bunun dışında çentikli bir ekranın kullanılması da iPhone XR'ın önemli avantajlarından diyebilirim. Evet dostlar, sizlerle beraber iPhone XR'ı çok detaylı bir şekilde inceledik ve 2022 yılında alınır mı alınmaz mı? Bu sorunun cevabını net bir şekilde vermeye çalıştık. Sizce 2022 yılında alınır mı serisinin devamı gelsin mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.